Arda Güler'den anlamlı ve büyük bir jest. Yılın maçı, Paris Saint-Germain Bayern Münih maçıyla ilgili haberler. Arda Güler La Liga'da çok önemli bir ödüle aday gösterildi. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak, hazırsanız başlayalım. Milli oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle sezonu kapattılar dostlar. Biliyorsunuz, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan. Oyuncularımızın Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniliyor arkadaşlar. İkisi de maçı kaçırmayacak. İlk maçı kaçırmayacaklar inşallah. Bir an önce sağlıklarına kavuşup milli takımımızla beraber futbola geri dönsünler inşallah. Ve diğer sakat oyuncumuz Juventus Kenan Yıldız'ın patellar tendon iltihabından iyileşmesini hızlandırıyor. 2 haftalık sakatlık ve ek iyileşme çalışmalarının ardından grup antrenmanlarına dönüşü Perşembe ve Cuma arasında bekleniliyor arkadaşlar. O da milli yıldızımız, yani o da bizim her şeyimiz. Onun da bir an önce iyileşmesi gerekiyor. Hepsine geçmiş olsun. Ve tarihi maç arkadaşlar. Tarihi maçta kazanan Paris Saint-Germain, Real Madrid ile ilgili, Arda Güler ile ilgili haberler devamında olacak. Ama önce bir Paris Saint-Germain maçına bir göz atalım. Gerçekten canlı yayında izledik. Bu yıl izlediğim en güzel maç olabilir dostlar. Böyle bir maç yok. Git gel, bir orası atıyor bir burası atıyor. İnanılmaz ya, futbol bu arkadaşlar. Real Madrid takımının bir yılına bedeldir şu maç, gerçekten öyle keyif verdi. Yani bizi çok uyuttu Real Madrid bu sezon ama bizi futbola doyurdular. İki takımı da ben yayında alkışladım, gerçekten ayakta alkışladım. Herkes alkışlamıştır. İnanılmaz bir maçtı. Futbolun zirvesi Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde tam 9 golün atıldığı maçta Bayern Münih'i 5-4 mağlup etti Paris Saint-Germain arkadaşlar. Tarihi gecenin iki senaristi. İkisine de helal olsun ya. Gerçekten açık futbol oynadılar. Asla haram bol oynamadılar. Helal bol oynadılar. Luis Enrique ve Vincent Kompany arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Luis Enrique'den Kompany'e burada ne diyor? Maçı tribünden izledin, beğendin mi diyor. O da diyor ki hayır diyor. Gerçekten çok iyiler ya. Luis Enrique teknik direktör olarak gördüğüm en iyi maçtı diyor bununla ilgili. Enrique, Bayern deplasmanında da planımız değişmeyecek. Atabildiğin kadar gol at ve kazan. İşte istediğim futbol anlayışı bu arkadaşlar. Keşke Real Madrid'in başına gelse diyeceğim de bunu da yerler orada. Luis Enrique, hayatımda hiç böyle bir yoğunluk, böyle bir fiziksel seviye görmedim diyor. Neyin iyi veya kötü gittiğini söylememin zamanı değil. Herkesi tebrik etmek gerekiyor diyor. Yani Bayern Münih'i de tebrik ediyor. Gerçekten çok güzel bir geceydi. Enrique, Luis Diaz, Olise ve Harry Kane gibi oyuncular nereden geliyor aman Allah'ım diyor. Devre arasında sakinleşmeye çalıştık. Futbolu fazla heyecanlı oynayamazsın demiş. Kompany ne diyor? Rövanş bizim evimizde ve Allianz Arena'da hep kazanıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle maça tutunacağız dedi. Harry Kane deplasmanda oynanan bir yarı finalde 5-2 geriye düştüğünüzde maç kontrolden çıkabilir. Bu yüzden gösterdiğimiz mücadele ve maç ilerledikçe ortaya koyduğumuz karakterle gurur duyuyorum. Gerçekten ben artık 6-7-8'e doğru gider dedim. Onlar maça tutundular. Bir fark var sadece. Dembele, eğer koşmaz ve pres yapmazsan Luis Enrique seni yedeğe çeker. Mbappe'yi de bu yüzden sevmiyordu zaten. Vitinha da Messi'ye giydirmiş. Messi Paris Saint-Germain'den ayrıldığında asla bir Şampiyonlar Ligi kazanamayacaksınız dedi. Ama işte bugün buradayız. Üst üste Şampiyonlar Ligi finallerine doğru ilerliyoruz dedi. Onun son 16 turlarını aşağılamalarının aksine diyor. Evet, Vitinha da Messi'yi dert edinmiş. Erling Haaland, Paris Saint-Germain Bayern Münih maçı paylaşımı, işte futbol budur. Herkes hayran kaldı maça. Thierry Henry ne diyor arkadaşlar? Futbolun çok sıkıcı olduğu bu dönemde, sıkıcılaştığı bu dönemde Bayern Münih Paris Saint-Germain maçı ilaç gibi geldi. İki takıma da teşekkür ederim demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Herkes teşekkür ediyor. En sevdiğim sayfalardan birisi olabilir Fabrizio Mbappe sayfası. Bir de Dazın Suriye vardı bizim sayfamız. Eğer Real Madrid oyuncularının maaşları performansa dayanıyor olsaydı nasıl bir maaş skalası olurdu? Courtois en çok maaşı alan, ikinci sırada Mbappe, üçüncü sıraya Arda Güler'i koymuşlar arkadaşlar. Ve bunu Mbappe hayranı sayfası yapıyor. Valverde devamında Bellingham ve diğerleri de bu şekilde sıralanıyor. Benim en çok güldüğüm Mastantuono'ya eksi 500 bin euro. Yani her sezon arkadaşlar eksi 500 bin Real Madrid'e ödeme yapması gerekiyor. Mastantuono'nun Alaba 100. Ya diğerleri de böyle işte ama Mastantuono beni güldürdü gerçekten. Ya bu maaş şeyinin de arkadaşlar ayrımının da bu şekil yapılması gerekiyor. Gerçekten hak eden futbolcuya hak ettiği parayı vermesi gerekiyor Real Madrid'in.
Arda Güler kulübün en az kazananı arkadaşlar. İnanamayacaksınız ama 6 milyon euro falan alıyormuş. İnanılmaz az. Yani Arda Güler, Mastantuono falan 10-11 alıyor dostlar normalde. Ama burada dalga geçmişler tabii ki de. Çocuğun hakkını verin baba. Bu sezon Bayern Münih Bundesliga'da 31 maç 113 gol. Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta 39 gol. Tüm kupalar 50 maç 168 gol. İnanılmaz bir takım onlarda ya. Samir Nasri Olise hakkında konuşuyor. Biraz içine kapanık ve ketum biri. Kendi dünyasında yaşıyor, farklı bir karakter ama takım içinde çok seviliyor. Genelde ortamı o ısıtır ama kamera ve ilgiyle pek alakası yok. Bu yüzden böyle demiş. Ballon d'Or sıralamaları arkadaşlar. Harry Kane %33 üste çıktı. Kvara %20, Olise %16, Luis Diaz 12, Yamal 0 arkadaşlar. Ballon d'Or'u büyük ihtimalle Harry Kane alacaktır ya da Paris Saint-Germain. Bayern Münih maçının kazananı arkadaşlar Ballon d'Or'u alır. Hangi futbolcuysa oradaki. Evet, gelelim o habere dostlar. Arda Güler ısmarlıyor akımına dahil olarak 1000 öğrenciye kebap ve ayran ısmarladı. Asgari ücret alıp Real Madrid'den böyle bir bağış yapmış. Allah kabul etsin yaptığı bağışı da, öğrencilerimize destek olmuş o da. Arda Güler'e yakışan bir hareket. Tüm futbolcularımızı, tüm ünlülerimizi bu akıma davet ediyoruz. Öğrencilerimiz doysun. Yani gerçekten bu dönemde okumak da çok zor. Yaşamak zaten zor. Teşekkürler Arda Güler. Arda Güler sipariş uygulaması üzerinden 1000 öğrenciye İspanya'dan selamlar notuyla dürüm ve ayran ısmarladı arkadaşlar. Evet, İspanya'dan gönderiyor bu yardımı. İşte videomuzun ana konusu Real Madrid'in La Liga sezonun takımı adayları. Courtois var, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler ve Vinicius Junior ve Mbappe. Bu isimler sezonun takımı adaylarında. Bakalım seçilebilecek mi? Arda'mız inşallah seçilir. Burada da Arda Güler La Liga sezonunun en iyi takımına aday gösterildi. Hadi Arda'm, hadi, yani buna biz oy verebiliyorsak bununla ilgili sizlere de haberi sunacağız. Mbappe, Paris Saint-Germain ve Real Madrid'deki sakatlık sayıları. Paris Saint-Germain'de 7 yılda 14 sakatlık, Real Madrid'de 2 yılda 13 sakatlık. 2 yıl nere, 7 yıl nere, yani nasıl oluyor? Diego Simeone'ye soru geliyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nin Atletico Madrid'e bir kupa borcu var mı? Simeone hayır yok diyor abi. Çok güzel bir maç izledik. Paris Saint-Germain Bayern Münih, ama bu gece de izleyeceğimiz maç arkadaşlar gerçekten çok sıkıcı bir maç olacak. Harambol var. İki takım da kapanacak gibi gözüküyor. Bu maçı da canlı yayında izleriz belki dostlar. Eğer izlememizi istiyorsanız bu videoya like attıktan sonra hype hakkınızı kullanın. Abone değilseniz abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Çünkü bunlar tamamen ücretsiz dostlar. Daha fazla destek olmak isterseniz katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.